Herkese merhaba. Blockchain. Son yıllarda bu kelimeyi duymayan kalmadı, değil mi? Kripto paralar, NFT'ler, Web3, hepsinin temelinde bu teknoloji var. Peki ama tam olarak ne bu blockchain? İşte bugün bu karmaşık görünen konuyu hep birlikte en basit haliyle anlayacağız. Merak etmeyin, sonunda olay buymuş diyeceksiniz. Hadi başlayalım. İşte bütün olayı özetleyen cümle bu. Her şeyi anlamanın anahtarı bu benzetmede gizli. Aklınızda şunu canlandırın. Herkesin bir kopyasına sahip olduğu, sayfaları özel bir mühürle birbirine kilitlenmiş sihirli bir not defteri. İşte blockchain bu fikrin ta kendisi. Peki bu herkesin sahip olduğu defter fikri teknoloji dünyasında nasıl çalışıyor? Gelin işin en temeline, alfabesine inelim. İşte o bahsettiğimiz paylaşılan defterin teknik adı dağıtık defter. Yani ne demek bu? Tek bir merkezde duran bir veri tabanı yerine bu defterin birebir aynı kopyası ağa bağlı binlerce hatta milyonlarca bilgisayara dağıtılıyor. Herkes aynı kayda bakıyor. Bu da sistemi hem inanılmaz şeffaf hem de müdahaleye karşı çok daha güvenli kılıyor. Ekranda gördüğünüz bu zincir işin kalbi diyebiliriz. Defterin her bir sayfasına blok diyoruz. Ve her yeni blok kendisinden bir önceki bloğun eşi benzeri olmayan dijital bir parmak izine, yani hash'ini taşıyor. Bu hash, blokları birbirine öyle bir kilitliyor ki adeta geri döndürülemez bir mühür gibi. İşte bu yapıya da blok zinciri, yani blockchain diyoruz. Olay bu kadar basit aslında. Peki bu zincir yapısı neden bu kadar önemli? İşte gücü tam da buradan geliyor. Diyelim ki zincirin ortasından bir bloğu, yani bir sayfayı değiştirmeye kalktınız. O an o bloğun dijital parmak izi değişir ve kendisinden sonra gelen tüm blokların kilidi anında kırılır. Bütün zinciri yeniden hesaplamanız gerekir ki bu hem akıl almaz bir hesaplama gücü hem de maliyet demek. Yani pratikte imkansız. İşte bu yüzden blockchain kayıtları için değiştirilemez diyoruz. Tamam, defterin yapısını anladık. Peki bu deftere yeni bir şey yazmak, yani bir işlem eklemek istersek süreç nasıl işliyor? Bir işlemin hayat döngüsüne bakalım. İlk olarak sadece size ait olan dijital imzanızla, yani özel anahtarınızla işlemi onaylıyorsunuz. Sonra bu işlemi ağdaki herkese "ben böyle bir işlem yapmak istiyorum" diye duyuruyorsunuz. Ağdaki doğrulayıcılar bu işlemin kurallara uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Her şey yolundaysa işleminiz diğer onaylanmış işlemlerle birlikte yeni bir bloğa konuluyor ve zincire ekleniyor. Bu bloğun üzerine birkaç yeni blok daha eklendiğinde ise işleminiz artık sonsuza dek orada kalmak üzere kesinleşmiş oluyor. Güzel ama ortada bir patron, bir merkez yoksa ağdaki binlerce kişi hangi işlemlerin doğru olduğu konusunda nasıl fikir birliğine varıyor? İşte bu sorunun cevabı konsensüs, yani uzlaşma mekanizmaları. En bilinen iki yöntemden bahsedelim: Proof of Work, yani iş kanıtı, ve Proof of Stake, yani hisse kanıtı. İş kanıtını zorlu bir matematik yarışması gibi düşünebilirsiniz. Madenciler denen katılımcılar bu yarışı kazanıp yeni bloğu ekleme hakkını elde etmek için muazzam bir bilgisayar gücü harcarlar. Çok güvenlidir ama enerji faturası epey kabarıktır. Hisse kanıtı ise daha çok bir çekiliş gibi. Doğrulayıcılar sisteme belli bir miktar varlıklarını kilitlerler. Ne kadar çok kilitlerseniz yeni bloğu oluşturmak için seçilme şansınız o kadar artar. Bu yöntem çok daha az enerji harcar ve güvenliği kötü niyetle davrananların kilitledikleri parayı kaybetme riski üzerinden sağlar. Enerji tüketimi demişken konunun ne kadar ciddi olduğunu şu rakamla daha iyi anlarız. 2021'de sadece Bitcoin ağı tam 121 terawatt saat enerji tüketmiş. Bu rakam Arjantin gibi kocaman bir ülkenin bir yılda tükettiği toplam elektrikten daha fazla. Şimdi gelin bu sistemin arkasındaki o akıllı matematiğe ve bu teknolojinin üzerine başka nelerin inşa edilebileceğine biraz daha yakından bakalım. Şimdi size kilit bir soru. Milyonlarca sayfalık bir defterde tek bir kaydın doğru olup olmadığını anlamak için bütün defteri baştan sona okumanız mı gerekir? Kulağa pek verimli gelmiyor, değil mi? Neyse ki buna gerek yok. İşte cevabı Merkle ağacı denen bu daiyane yapıda. Bu yapı bir bloktaki bütün işlemlerin parmak izlerini alıp onları birleştirerek tek bir ana parmak izi, yani bir kök özet oluşturuyor. Bunu bir kitabın içindekiler sayfası gibi düşünebilirsiniz. Bir işlemin kitapta olup olmadığını kontrol etmek için bütün kitabı okumazsınız. Sadece içindekiler sayfasına bakarsınız. İşte Merkle ağacı da tam olarak bunu yaparak doğrulamayı inanılmaz hızlı ve güvenli hale getiriyor. Blockchain sadece kayıt tutan bir defter değil, aynı zamanda üzerine programlar yazılabilen dev bir küresel bilgisayar gibi.
İşte bu programlara akıllı sözleşmeler diyoruz. Bunlar, eğer X olursa o zaman Y'yi otomatik olarak yap diyen, kendi kendini yürüten, durdurulamayan kod parçaları. Aracılara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyorlar. İyi, güzel de bu akıllı sözleşmeleri, bu kodları ağ üzerinde çalıştırmanın bir bedeli olmalı değil mi? Kesinlikle var ve bu bedelin adı gaz. Gas aslında ağın işlem gücünü ölçen bir birim. Tıpkı arabanızın gitmek için benzine ihtiyacı olması gibi blockchain'deki işlemlerin ve akıllı sözleşmelerin de çalışmak için GAS'e yani bir nevi dijital yakıta ihtiyacı var. Kullanıcılar işlemlerinin yapılabilmesi için bu gas ücretini öderler. Bu sayede ağ gereksiz yere meşgul edilmez ve kaynaklar adil bir şekilde kullanılır. Artık temel parçalar yerine oturduğuna göre hadi gelin hızlıca bu teknolojiyle ilgili en yaygın efsaneleri ve gerçekleri bir ayıralım. Bir numaralı efsane, blockchain ve Bitcoin aynı şey değil. Blockchain, temel teknolojinin yani altyapının kendisi. Bitcoin ise bu altyapı üzerinde çalışan binlerce uygulamadan sadece ilki ve en ünlüsü. Tıpkı internetin teknoloji, Google'ın ise bir uygulama olması gibi. Diğer bir yanlış anlama, işlemler tam olarak anonim değil, daha çok takma adlı. Yani kimliğiniz yerine bir cüzdan adresi kullanıyorsunuz, evet, ama bütün işlem geçmişi herkesin görebileceği şekilde açık olduğu için bu adresler analiz edilip gerçek kimliklere bağlanabiliyor. Yani tam bir gizlilik beklemeyin. Üçüncü efsane, blockchain. Ne bedava ne de ışık hızında. Her işlemin bir gaz ücreti var, bunu öğrendik. Ayrıca bir işlemin onaylanıp zincire eklenmesi ağın yoğunluğuna göre saniyeler, dakikalar hatta bazen daha uzun sürebilir. Ve son olarak, asla değiştirilemez lafı da biraz eksik. Evet, geçmişe dönük bir kaydı değiştirmek neredeyse imkansız, bu doğru. Ama ağın kurallarının kendisi, yani teknolojinin geleceği, topluluğun ortak kararıyla güncellenebilir. Bu büyük güncellemelere de fork yani çatallanma diyoruz. Harika, tüm bu teknik detayları anladık. Şimdi hepsini bir araya getirip blockchain'in bize sunduğu o büyük resmi, o temel vaadi görelim. Kısacası blockchain'in asıl olayını biliyor musunuz? Güveni aradan çıkarması. Yani artık bir bankaya, bir hükümete ya da herhangi bir aracı kuruma güvenmek yerine güveni direkt olarak matematiğe, şeffaf bir koda ve ağdaki herkesin ortak kararına devrediyoruz. Asıl devrim bu. Tabii ki bu her derde deva sihirli bir değnek değil ama doğru yerde, doğru problem için kullanıldığında işte o zaman gerçekten de oyunun kurallarını değiştiren bir teknoloji haline geliyor. Ve bu da bizi son soruya getiriyor. Güvenin artık programlanabildiği, koda dökülebildiği bir dünyada sizce bir sonraki adım ne olacak? Bu teknolojiyle yeniden şekillendireceğimiz ilk şey ne olabilir? Bence üzerine düşünmeye değer. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.